Merhaba, tarihin gizemli sayfalarına ve Anadolu topraklarının saklı hazinelerine bir yolculuğa hazır mısınız? Bu videomuzda Türkiye'nin piramitleri hakkında konuşacağız. Hazırsanız başlayalım. Piramitler denince akla ilk Mısır gelse de, Anadolu topraklarında da Türkiye'nin piramitleri olarak anılan gizemli yapılar yer alıyor. Bu yapılar, tümülüs adıyla bilinen ve binlerce yıllık mezar odalarını barındıran toprak ve taş yığınlarıdır. Uzaktan bir tepeyi andıran tümülüsler, toprak ve taş yığılarak oluşturulmuş, huni şeklindeki mezar odalarıdır. Genellikle krallar, aileleri ve soylular için inşa edilmişlerdir. Yapıldıkları döneme, mezar odasının biçimine ve ölünün gömülüş şekline göre farklı türleri bulunmaktadır. Tümülüslerin yapımında önce zemin üzerine bir mezar odası inşa edilirdi. Daha sonra bu mezar odası, toprak, taş veya her ikisinin karışımıyla kaplanarak tepecik haline getirilirdi. Tümülüsün boyutu ve mimarisi, ölen kişinin sosyal statüsüne ve servetine göre değişirdi. Zengin ve güçlü kişiler için daha büyük ve gösterişli tümülüsler inşa edilirdi. Tümülüsler sadece mezar odası değil, aynı zamanda ölen kişinin ahiretteki evi olarak da görülüyordu. Bu nedenle mezar odalarına tunç ve bakır kaplar, testiler, heykelcikler, ahşap masa, yataklar, türlü takılar gibi birçok eşya bırakılıyordu. Yapılan kazılarda kimi tümülüslerden yüzlerce farklı objenin çıkarıldığı bilinmektedir. Milattan önce 8. yüzyıldan itibaren Anadolu'da yaygınlaşan tümülüsler, Frig, Lidya ve Trak uygarlıklarına aittir. Türkiye'de tümülüslerin inşası Neolitik döneme kadar uzanmaktadır. Akropol'de yapılan kazılar, buranın Neolitik döneme tarihlenen bir tümülüs olduğunu göstermiştir. Türkiye'nin her yerinde yüzlerce, belki de binlerce tümülüs bulunmaktadır. En önemli tümülüslerden bazıları şunlardır. Manisa'da bulunan Bintepeler bölgesinde yer alan Alyattes tümülüsü, 355 metre çapında, 69 metre yüksekliğinde ve çevresinin uzunluğu 1115 metredir. Bu devasa tümülüs, dünyanın da en büyük tümülüsleri arasında yer alır. Tümülüsün M.Ö. 560 civarında inşa edildiği tahmin edilmektedir. Lidya'daki Mermnad Hanedanı'nın 4. kralı olan Lidya kralı, Alyattes ile ilişkilendirilmektedir. Tümülüsün inşası, oğlu Kroisos'a atfedilmektedir ve höyüğün inşasının yaklaşık 2,5 yıl sürdüğü tahmin edilmektedir. Mezar odası mermer ve kireç taşından inşa edilmiştir, ancak antik çağda yağmalanmıştır. Bu tümülüsün yapımında 16 tonluk taş bloklar kullanılmıştır. Ankara'nın Polatlı ilçesinde bulunan Yassıhöyük köyü, 4000 yıllık tarihin izlerini taşıyor. Gordion olarak da bilinen bu köy, irili ufaklı onlarca tümülüse ev sahipliği yapmaktadır. Gordion antik kentindeki en büyük tümülüsün, ünlü Frigya kralı Midas'ın babasına ait olduğu düşünülüyor. 1957 yılında kazılan bu höyükten ahşap mezar odasında çok sayıda bronz eser çıkarılmıştır. 300 metre çapında ve 55 metre yüksekliğindeki Midas tümülüsü, Anadolu'nun en büyük ikinci tümülüsüdür ve muhteşem bir görünüme sahiptir. Tümülüs V olarak adlandırılan bir diğer tümülüs de Gordion'da bulunmaktadır. Frigya Krallığı dönemine ait olan bu tümülüs, Frigyan Kraliyet Nekropolü'nün bir parçasıdır. Yapılan kazılar, tümülüsün M.Ö. 850 civarında inşa edildiğini göstermektedir. 22 metre yüksekliğindeki tümülüs ve Gordion tümülüsleri arasında ikinci büyük olandır. Büyük olasılıkla erkek, genç bir yetişkinin gömülü olduğu düşünülmektedir. Adıyaman ilinin doğusunda yer alan Nemrut Dağı'nın zirvesinde, M.Ö. 69 ila 40 yılları arasında hüküm süren Komagene kralı, 1. Antiochus Theos'a ait bir tümülüs bulunmaktadır. Bu tümülüs, kralın mezar odası üzerine inşa edilmiş ve kırma taşlardan oluşmaktadır. Tümülüsün bulunduğu alan, Kommagene Krallığı'nın en önemli turistik yerlerinden biridir. Herodot'un anlattıklarına göre, M.Ö. 619 ila 560 yılları arasında hüküm süren Lidya kralı, 2. Alyattes'e ait devasa bir tümülüs bulunmaktadır. Bu tümülüsün yeri tam olarak bilinmemekle birlikte, Lidya Krallığı'nın başkenti Sardes'te olduğu tahmin edilmektedir. Komagene Krallığı'nın en ünlü kralı, 1. Antiochus Theos, kendisi için görkemli bir anıt mezar ve kutsal bir alan oluşturmak amacıyla Nemrut Dağı'nda bu tümülüsü yaptırmıştır. Tümülüsün etrafında tanrılara ve atalara adanmış heykeller ve yazıtlar bulunmaktadır.
Adıyaman'ın Kahta ilçesinde bulunan Karakuş Tümülüsü, yaklaşık 20 metre yüksekliğe sahip, tarihi ve kültürel açıdan önemli bir arkeolojik sit alanıdır. Tümülüs, çay taşlarının yığılmasıyla oluşmuş ve güneyinde kartal heykeli bulunan bir sütun ile dikkat çekmektedir. Son dönemde, Tümülüs ve çevresi detaylı jeoradar ve jeofizik çalışmalara konu olmuştur. Bu çalışmalar, Karakuş Tümülüsü'nün tarihi ve yapısı hakkında yeni bilgiler edinmemizi sağlamıştır. Jeoradar çalışmaları, Tümülüs'ün altında yer alan mezar odası ve diğer yapıları ortaya çıkarmıştır. Jeofizik çalışmalarda ise Tümülüs'ün ve çevresinin jeolojik yapısı incelenmiştir. Elde edilen bilgiler, Karakuş Tümülüsü'nün M.Ö. 2. yüzyılda inşa edilmiş bir anıt mezar olduğunu göstermiştir. Tümülüs'ün Komagene Krallığı'na ait olduğu ve kraliyet ailesinin üyelerinin burada gömüldüğü düşünülmektedir. Bunlar, Kral II. Mitridates'in annesi İsias Filostorgos, kız kardeşi Laodice ve yeğeni Antiyokis'e ait mezarlarının olduğu düşünülüyor. 2016 yılında İstanbul'da yılın en büyük arkeolojik keşfi yapılmış ve Silivri ilçesinde 5000 yıllık kurgan tipi bir tümülüs ortaya çıkarılmıştır. Tümülüs, türünün kazılan ilk tamamen sağlam tümülüsü olarak kabul ediliyor ve kuzeyden gelen önemli bir Tunç çağı askerine veya savaşçısına ait olduğuna inanılıyor. Mezarın yerini bir tepe ile belirleme geleneği, insanlık tarihinde köklü bir yere sahiptir. Milattan önce 4000 yılına kadar uzanan bu gelenek, Türklere ait kurgan geleneğiyle de büyük benzerlikler göstermektedir. Bu mezar tepelerinin altında ölen kişi basit bir çukura veya ahşap bir odaya yerleştirilmiştir. Tümülüs mezar geleneğinin milattan önce 3000 yılında Trakya'ya ulaştığı düşünülmektedir. Her iki gelenekte de ölenler eşyaları ile gömülmekte ve sevenleri tarafından mezara hediyeler bırakılmaktadır. Tümülüslere gömülen insanların kimlikleri çoğunlukla bilinmemektedir. Ancak bazılarının üzeri toprakla örtülmüş taş mezar odaları içerdiği bilinmektedir. Tümülüsler, arkeologlar için oldukça önemli bir bilgi kaynağıdır. Bu anıtsal yapılar, Anadolu'nun kadim uygarlıklarının inançlarını, ritüellerini ve sosyal yapılarını anlamamızı sağlamaktadır. Tümülüslerin kazılarında bulunan eşyalar ve iskelet kalıntıları, o dönemdeki insanların yaşam tarzı hakkında önemli bilgiler sunmaktadır. Tümülüs mezar geleneği, geçmişin gizemlerini aydınlatmaya yardımcı olan bir penceredir. Bu mezarlar, sadece birer mezar olmanın ötesinde, geçmişin inançlarını, ritüellerini ve sosyal yapılarını anlamamızı sağlayan değerli birer arkeolojik kaynaktır. Tümülüsler, geçmişten gelen birer miras olarak korunması gereken önemli yapılardır. Ne yazık ki, birçok tümülüs yağmacılar tarafından tahrip edilmiştir. Videomuzun sonuna geldik. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.